Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde açıklanan cari denge aylık bazda beklentilerin üzerinde 3,1 milyar dolar artarken 12 aylık cari işlemler açığı ise 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Cari açığın azalmasına artan ihracatın yanı sıra altın ithalatının azalması ve turizm gelirlerindeki artışın etkisi olduğunu görüyoruz. Doğrudan yatırımlar bu dönemde 337 milyon dolar artarak portföy yatırımcılarının ise 2 milyar 220 milyon dolar azaldığını gördük. Bu dönemde yabancıların hisse ve tahvil piyasalarından çıkış yaptığı görülürken resmi rezervlerde bu ay 1,48 milyar dolar net artış gözlemlendi. Yani ekonomik model dedikleri rekabetçi kur modeliyle büyüme stratejisinde cari açığın azaltılması ön plandayken yükselen döviz kurları cari dengenin fazla vermesine neden olacaktır. Ekim ayına ait açıklanan sanayi üretimi aylık bazda %0,6 artış gösterirken yıllık bazda ise %8,5 yükseliş kaydetti. Türkiye'de büyümenin öncül göstergelerinden olan sanayi üretiminin artması Türkiye'nin 4. çeyrekte de güçlü büyüyeceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkarken bu büyümenin tabana yayılmaması sadece belli sektörler üzerinde olması Türk lirası tarafında pozitif fiyatlamanın önüne geçiyor. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurlarına bir kez daha doğrudan müdahale ederek 4. kez müdahalede bulundu. Bu müdahalenin yaklaşık 2,5 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilirken toplamda doğrudan satış yöntemiyle dövize müdahale 4 milyar dolar seviyesini de aştı. Ancak kurlarda düşüşün yaşanmadığı görülürken daha önce de söylediğim gibi Fed'in gaza basacağı ve dolarizasyonun %62 seviyesine ulaştığı bir ortamda bu müdahaleler sadece rezervlerin erimesine sebep olacakken dolarda talebi artıracak ve kurun daha sert yükselmesine neden olacağını düşünüyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde dünü 3,24'lük değer kazancı ile 2101 seviyesinden tamamlarken işlem hacmimiz ise 46 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %6,1 ile metal ana sanayi olurken tek gerileyen sektör ise %0,38 ile finansal kiralama ve factoring sektörleri oldu. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin, kurdaki yükseliş eğilimi devam ettiği sürece borsadaki yükseliş de aynı paralelde devam edeceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde kritik seviyesi olan 2047 seviyesi olmayı sürdürürken bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimine ve yeni rekorlarını sürdüreceğini, 2047 seviyesinin kırılması halinde ise düşüşlerin gerçekleşebileceğini, bu haftada kurda yeni tarihi rekor seviyeleri de beklediğimi sizlere buradan vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Gözler artık Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamen Fed'in faiz kararına çevrilmişken Fed'in bu ay tapering'i 30 milyar dolara çıkarmasını ve faiz artırım zamanlamasını öne çekeceğini düşünüyorum.
Fed'in başkanları özellikle tapering'in artırılmasında hemfikir gibi görünüyor. Dün dolar endeksi hafif alıcılı iken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki görülen geri çekilme oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle Fed'in tapering'i artıracağı dönemde Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde sert yükselmesini bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah itibariyle %1,42 seviyesinden işlem görürken Amerika Birleşik Devletleri borsaları hem enflasyon endişeleri hem Fed'in faiz kararı hem de Omikron varyantına dair beklentiler nedeniyle günü satıcılı bir seyirde kapattı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1,7 trilyon büyüklüğündeki sosyal harcama ve iklim değişikliği ile ilgili mücadele tasarısına destek için bugün bir kez daha Demokrat Senatör Joe Manchin'in görüşeceği belirtilirken Amerika Birleşik Devletleri Senatosu çoğunluk lideri Schumer, Senato'nun federal borçlanma tavanının artırılmasına yönelik yasa tasarısını da bugün onaylayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu çoğunluk lideri Schumer, Senato'nun federal borçlanma tavanını artırılmasına yönelik yasa tasarısını bugün onaylayacağını söyledi. Bugün ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler üretici fiyat endeksi verilerinde olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık bazda üfenin %0,5 gelmesi beklenirken yıllık bazda üfenin ise %9,2 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Ayrıca aylık bazda çekirdek tüfe %0,4'lük beklenirken yıllık bazda çekirdek üfe ise %7,2 olarak açıklanacağı öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici maliyetlerindeki artış sürerken üfedeki görülebilecek artışın Fed'in biraz daha agresif davranmasını ve faiz artırım sürecinde elini çabuk tutmasını sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden bugün gelecek veri sonrası dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş beklentimi koruyorum. Ons altında her yükselişin birer satış fırsatı yarattığını, hatta bu hafta sert bir düşüş görebileceğimizin de altını çizmek isterim. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Euro dolar paritesinde düşüş eğilimi sürerken bu hafta dolar endeksindeki değer kazançlarını artırılabileceğini, paritenin aşağı düşmeyi de sürdüreceğini düşünüyorum. Euro Türk lirası tarafında ise yükseliş eğilimi sürerken kurda yeni tarihi zirveleri de görmemiz oldukça mümkün görünüyor. Avrupa borsaları Fed faiz kararının piyasalara yansıyacağı etki ve Omikron varyantı endişeleriyle değer kaybını da sürdürmeyi devam ettiriyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında dün kurdaki yükselişin 14,64 Türk lirası seviyesine kadar gerçekleştikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir araya gelerek son durumu değerlendirdi. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmasa da piyasaya doğrudan müdahale yöntemiyle 2,5 milyar dolarlık satış ile müdahale edildi. Bugüne kadar toplamda 4 milyar dolardan fazla döviz satışı bu müdahalelerde gerçekleştirilmiş oldu. Kur bu sabah itibariyle 13,90 seviyesinde işlem görürken Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyat verisi de açıklanmış olacak. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 14,25 ve 14,5 Türk lirası seviyelerini
yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası düşüşlerde ise 13,70 ve 13,45 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda Merkez Bankası müdahalesi öncesi 16,46 Türk Lirası seviyesine kadar yükselişini sürdürdüğü görülürken daha sonra gelen 2,5 milyar dolarlık müdahale ile birlikte bu sabah 15,60 seviyesinden fiyatlandığını görüyoruz. Parite tarafında yatay fiyatlamalar devam ederken Türk lirasındaki oynaklık fiyatları da belirlemeyi sürdürüyor. Bugün Avrupa'da sanayi üretimi, yurt içerisinde ise konut satışları verilerinde yakından takip ediyorum. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 16 Türk Lirası ve 16,52 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 15,65 ve 15,50 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a